Fatih Sultan Mehmet'in Rodos hamlesi Osmanlı tarihini derinden etkileyecekti. Yapılan seferler, gidilen o kadar yol, verilen bu kadar emek sonuç buldu mu? Fatih 3 defa gittiği Rodos'un kapısından neden eli boş döndü? Yaptığı plan mı başarısızdı yoksa zamanı mı azdı? Tüm bu gelişen ani kararları ve sonuçta alınan mağlubiyetleri ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Saltanatının son döneminde düzenlenen Rodos ve Otranto seferleri tarihimizin önemli olaylarındandır. Osmanlı için adeta dönüm noktası olabilecek iki seferde istenilen başarılar elde edilememiştir. Adriyatik ve Akdeniz'de stratejik iki noktada bulunan bu iki yer neden Osmanlı'nın dikkatini çekmiştir? Fatih Sultan Mehmet, 1451 ile 1481 döneminde genişlemeci bir siyaset takip edilmiş, pek çok ülke ve yer Osmanlı sınırlarına dahil edilmiştir. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelmiştir. Mehmet döneminde fethedilen toprakların çoğu uzun süre Osmanlı'nın yönetiminde kalmıştır. Hatta bazıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu durumun dışında kalan yerlere örnek olarak Rodos ve Otranto verilebilir. Fatih'in saltanatında Rodos ve Otranto'ya iki sefer düzenlenmiştir. İstanbul'u 1453 yılında fetheden Fatih Sultan Mehmet ile Osmanlı, imparatorluk haline dönüşmüştür. Rodos, coğrafi konumu itibariyle Anadolu'ya yakın ve Akdeniz'e açılan ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Fakat adada yaşayan Rodos şövalyeleri korsanlık yaparak Osmanlı'nın deniz ticaretine engel oluyordu. İkinci Mehmet hem Anadolu'nun güvenliğini sağlamak ve Akdeniz'e egemen olmak hem de ticarette üstünlük sağlamak amacıyla 1455 ve 1467 yılında Rodos'a iki sefer düzenlemiş fakat muvaffak olamamıştır. Türklere karşı seferi ve Rodos savunması için destek çağrısı gibi bir şey. Rodos Fatih Sultan Mehmet dönemi kuşatıldı ama alınamadı. Türk ordusu çok kayıp verdi. Şövalye birliği Türk ordusunu geri püskürttü. Adanın alınması Kanuni Sultan Süleyman dönemi gerçekleştirildi. 1522 yılında ada tamamen Türk ordusu kontrolüne geçti. 23 Mayıs 1480'de 160 gemilik bir Türk donanması, Mesih Paşa komutasındaki 70.000 kişilik bir orduyla birlikte Rodos'a çıktı. Hospitalyer Şövalyeleri Garnizonu, Grandmaster Pierre d'Aubusson tarafından yönetiliyordu. Osmanlıların ilk hedefi, şövalyelerin Mandraki ve Akandia limanlarını savunmasını sağlayan, stratejik bir nokta olan Aziz Nikolaos Kulesi'ni ele geçirmekti. Osmanlı topçusu kesintisiz bombardımana başladı ve 9 Haziran'dan itibaren piyadeler de bir dizi saldırı gerçekleştirdi. d'Aubusson, garnizonun yardımına koştu ve Türk ordusu şiddetli bir mücadeleden sonra püskürtüldü. Kasabaya ikinci bir saldırı, Yahudi mahallesinin yakınında, duvarın doğu kesiminde meydana geldi. Bu noktada şövalyeler ve kasaba halkı duvarın içine yeni bir hendek kazarak yeni bir iç tahkimat inşa ederken Türk topçusu bombardımana devam ediyordu. Şövalyeler bir kez daha kasabayı savunmayı başardılar ve her iki tarafta da birçok kayıp verdi. 27 Temmuz'da şafak vaktinde Türk ordusu şiddetli bir taarruza geçti ve 2500 civarında Yeniçeri'den oluşan öncü birlik İtalya Kulesi'ni alıp şehre girmeyi başardı. Çılgın bir mücadele başladı. Savaşı 5 yerinden yaralanan Grandmaster yönetti ve elinde mızrakla savaştı. 3 saatlik bir savaşın ardından Türk ordusunun büyük bir kısmı şehit edildi. Hayatta kalanlar geri çekilmeye başladı. Şövalyeler karşı taarruz başlattı. Vezirin çadırına kadar ulaştılar ve diğer ganimetlerle birlikte sancağı da aldılar. O gün 3 ila 4 bin Türk askeri şehit edildi. 17 Ağustos 1480'de Türk donanması Rodos'u ele geçirme girişiminden vazgeçti. Sultan II. Mehmet çok öfkeliydi ve adaya tekrar saldıracaktı. Ancak 1481'de ölümü nedeniyle bu gerçekleşmedi. 1521 ile 22'de Kanuni dönemi Türk ordusu bir kez daha Rodos'u kuşattı ve şehri ve adayı ele geçirdi. 1480 yılında Mesih Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından yapılan
bu sefer de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çalışma esnasında öncelikli olarak başvurulan birincil kaynaklar, başta Osmanlı kronikleri ile Avrupalılar tarafından kaleme alınmış devrin tarihleridir. Şimdiye kadar söz konusu seferle ilgili bir takım çalışmalar yapılmışsa da akademik düzeyde olanlar yetersizdir. II. Mehmet'in askeri ve siyasi faaliyetlerinde Rodos'a yaptığı seferlerinin altı çizilmektedir. Bu sayede Osmanlı'nın deniz gücü olarak hala eksikleri olduğu da açıkça görülmektedir. Askeri ve siyasi anlamda güçlenen Osmanlı'nın deniz savaşlarında neden güçsüz olduğuna dair güzel bir örnektir. Fatih Sultan Mehmet, Rodos şövalyelerinin korsanlık ve yağma faaliyetleri karşısında 1455, 1467 ve 1480 yıllarında Akdeniz'deki hakimiyetini arttırmak amacıyla 3 sefer düzenlemiş. Ancak bu seferlerde başarılı olamamıştır. Bu teşebbüsler, Rodos adasının Osmanlı İmparatorluğu için taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Evet dostlar, Fatih Sultan Mehmet'in muazzam dehası İstanbul'u ve ardından gelen nice kaleleri dize getirmişti. Ancak Rodos o dönem için aşılmaz bir duvar olarak tarihteki yerini almıştı. Mesih Paşa komutasındaki Osmanlı donanması adayı kuşattığında, Saint-Jean şövalyelerinin bu kadar direneceğini kimse tahmin etmemişti. Osmanlı ordusu surları aşmak için her şeyi denedi. Fakat şövalyelerin lojistik avantajı, adanın devasa tahkimatı ve en nihayetinde kuşatma ordusunun verdiği ağır kayıplar geri çekilmeyi zorunlu kıldı. Fatih Sultan Mehmet Han bu başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedi. Aslında onun zihninde Rodos defteri kapanmamıştı. Sultan 1481 yılında yeni ve çok daha büyük bir sefer için ordusunu topladı. Hedefinin neresi olduğunu sır gibi saklıyordu ama pek çok tarihçiye göre rota yarım kalan hesabı kapatmak üzere yeniden Rodos'a çevrilmişti. Ancak kaderin planı farklıydı. Büyük Sultan'ın ani ölümü bu ikinci harekatı sonsuza dek yarım bıraktı. Rodos'un hikayesi Osmanlı'nın Akdeniz'deki en büyük keşkelerinden biri olarak kaldı. Cihanı titreten Fatih'in ömrünün yetmediği bu kaleyi fethetmek, tam 42 yıl sonra onun torunu Kanuni Sultan Süleyman'a nasip olacaktı. 1522 yılında Rodos nihayet Osmanlı sancağıyla tanışacaktı. Videoyu beğenmeyi, bu mücadele hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.